Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugün de yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Öncelikle nasılsınız? Dünden beridir ruh halinizde değişimler mevcut mu? Beni soracak olursanız ben bambaşkayım. Sanki böyle Milli Bağırıp Çağkan'ın ilk uçtuğu gün var ya, işte bu sabah aynı öyle uyandım. Kıymetli dostlar, dün malumunuz Aselsan milleti bekletti 27 Ağustos'a hazırlanın dedi. Büyük müjde duyuracağız dedi. Gerçekten de 27 Ağustos tarihi gelip çattığında beklediğimiz müjdeden daha da fazlası bizlerle buluşmuştu. Kıymetli dostlar, dün Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın katılımıyla birlikte Aselsan Çelik Kubbe'nin ilk partisini Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımına sunduğu yaklaşık 47 araçtan bahsediyoruz. Elektronik harbinden tutun, hava savunma bataryaları, devamında radar sistemleri falan derken tamı tamına 47 farklı hava savunma aracı dün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmişti. Sadece Aselsan'ın müjdeleri bununla da sınırlı değildi. Aselsan tesislerindeki seri üretim oranını %40 artırdığını duyurdu Ahmet Akyol. Hemen devamında 14 yeni tesis geliyor ve ayrıca Oğul Bey Teknoloji Üssü'nde açılacağı müjdesini vermişti. O da yine devasa bir alanda açılacak. Fakat dünkü bu müjdeleri halen görüyorum hani sosyal medyada, farkına varamayanlar var. Olayı özetlemek gerekirse dün biz ne yaşadık biliyor musunuz? Hani zamanında gitmiştik, Rusya'dan S-400 almıştık ve uzunca bir süre düşünmüştük ve sonuçlarıyla halen karşılaşıyoruz ya. Kıymetli dostlar, dün Türkiye Cumhuriyeti kendi üretmiş olduğu hava savunma sistemi bataryasını S-400'den bile daha iyi konuma sahip. Yani S-400'de biz örnek veriyorum bir tane uzun menzilli hava savunma batarya sistemi almıştık. Örnek veriyorum işte Siper Ürün 3, inşallah S-400'ün muadili olacak. Sadece biz tek bir hava savunma bataryası almıştık. Dün ne yaptık biz biliyor musunuz? Uzun menzilinden tutun orta menzil, alçak irtifa, en düşük irtifaya kadar 47 tane araç aldık envanterimize. Kime sorduk bunu alırken veyahut da kimin kapısına gittik? Kimi ikna etmeye çalıştık? Kimseyi. Niye? Çünkü biz yapmıştık. Dün Türkiye ilk kez evinin çatısını ördü. Çatı kapandı. Çatı bundan sonra işte sıvanacak, boyanacak, yalıtım malzemeleriyle kaplanacak. Bunlar ise Siper Ürün 2 olacak, 3 olacak ve Çelik Kubbe hiçbir zaman tamamlanmayacak. Fakat çatımız bu vakitten sonra su almayacak. Çünkü niye? Uzun menzilli hava savunma sistemimizin ilk versiyonu olan Siper Ürün 1 özellikle 100 kilometre ve üzeri menzile sahip dün envantere alt kademe sistemleriyle birlikte alındı. Dün ama benim dikkatimi çeken çok bambaşka olaylar da vardı. Mesela hatırlar mısınız bir görüntü vardı işte 47 farklı çelik kubbe unsurunun havadan Asilfiller 600 ile havada uçan Akıncı tarafından çekilen görüntüleri vardı. Kıymetli dostlar, o görüntüde biz dünyaya iki farklı mesaj verdik. İlk mesajımız neydi biliyor musunuz? İlk başta yıllar önce bize kamera ambargosu uyguladınız. Bakın şimdi cam gibi görüntü alıyoruz denildi. Asilfiller 600 tiki koyduk. Devamında ise dünyanın alanında en iyi kamerası olan Asilfiller 600'den kendi üretmiş olduğumuz Çelik Kubbe hava savunma sistemlerimizi çekiyorduk. Yani bu ne anlama geliyor? Bize kamera vermedin, kameranın en iyisi ahanda burada. Bize hava savunma sistemi vermedin patriotlar. Ahanda hava savunma sisteminin alası burada demiştik. Yani dün aslında dünyada hani ben dedim ya bu gelişmeleri ağlayarak dünyadan çok takip eden vardır diye. İki farklı ağlama vardı. Bir taraf gururdan, sevinçten ağlıyordu. Bir tarafsa hasetlikten, çekememezlikten ağlıyordu. Yani bunun ayrımını iyi yapmak lazım. Dün Türkiye tarihindeki en önemli savunma sanayi projelerinden bir tanesini duyurmadı, bizzat teslim etti. Allah'ım inşallah bizlere Milli Muharip Uçağı K'nın da aynı Çelik Kubbe teslimatında olduğu gibi teslim edildiği günleri bizlere göstersin. Amin diyelim ve hemen devamında hep birlikte bir Ukrayna'ya gideceğiz. Ukrayna'da dün gece çok sıcak gelişmeler yaşandı. Kıymetli dostlar, malumunuz Baykar Ukrayna'da fabrika kurdu, kuracak diyorduk. Bugün karşımıza çıkan haberlerde ise Rusların Baykar tesislerini Kiev civarında bulunan bu tesisleri vurduğu belirtildi. İki farklı füzeyle. Tesisler şu vakte kadar 4 kere vurulmuş. İlk defa daha karşımıza çıkıyor. Ben daha önce bilmiyorum gördüyseniz siz ama ben görmemiştim. Kıymetli
Kıymetli dostlar, dördüncü kez hedef almış Ruslar Baykar tesislerini. Diyebilirsiniz Kaan tesisteki son durum ne? Tesiste ağır bir tahribatın olduğu belirtilmekteydi. Yani Ruslar ciddi hani öyle gelişigüzel vurmamışlar. Özene bezene yani tesisi etkisiz hale getirmek için bir operasyon düzenlemişlerdi. Peki Ukraynalılar bu fabrikada ne yapıyordu? Şimdi eski resmi açıklamalara bir baktım yayından önce. Genellikle tahmin edeceğiniz üzere Ukraynalılar Bayraktar TB2 üzerine yoğunlaşmıştı bu tesiste. En azından önceki açıklamalar böyle diyordu. Şimdi size sormak istiyorum, hiç şaşırdınız mı bu yaşanan gelişmeye? Vallahi ben hiç şaşırmadım. Çünkü niye? Zaten defalarca kez yani Ukraynalılara kalsa bu fabrika var ya 2023'ün Şubat'ında Mart'ında falan hazırdı. Adamlar hemen temelini atıp fabrikayı aktif hale getirecekti ama bizimkiler birazcık hani çekindiler. Niye? Ya Ruslar vurur burayı dediler. Ama ve lakin görmüş olacağınız üzere Ukraynalılar için ne kadar hayati öneme sahipse bu Baykar fabrikası, Ukraynalılar bir şekilde fabrikayı aktif etmişler. Devamında da zaten bizim tahmin ettiğimiz şeyler yaşandı. Ruslar 4 sefer vurmuş fabrikayı, en sonunda dün gece. Yani kıymetli dostlar, Türkiye aslında üzerine düşeni yaptı. Ukraynalılar fabrikayı yok arkadaş kurun dediyse biz sormuşuzdur azar. Ya abi bunu kuracağız biz de, siz hava savunma sistemleriyle buranın güvenliğini sağlar mısınız demişizdir. Onlar da dediyse yok sağlarız sen kur. Bize teknoloji transferi, bize Bayraktar TB2 lazım dediyse ve bu kadar da hayati öneme sahip olduğu bilinirken Bayraktar TB2'lerin bizim üzerimizden sorumluluk gider. Yani biz üzerimize düşeni yaptık. Adamlara tesisi kurduk. Anahtar teslim büyük ihtimalle. Fakat onlar o tesisi koruyamadı. Pek Türkiye'yi ilgilendiren bir durum yok aslında baktığımız zaman. Çünkü Türkiye alacağını çoktan aldı. Yani diyebilirsiniz ya gittik işte Ukrayna'ya tesis, ne alaka? Ya dur abicim, o tesisi biz öyle anamızın babamızın hayrına kurmadık. Adamlar da bize motor teknolojisi verdi. Sizlere her gün paylaşıyoruz işte. Kızıl Elma uçtu, Anka 3 uçtu diyoruz değil mi? Neyle uçuyor bunlar? Yani bu tesis kuruldu da o motorlar alındı. Ukrayna motorları sayesinde. Adamlar bize motor teknolojisini verdi. Biz de gittik, vurulacağını bile bile gittik, fabrika kurduk. Bundan sonrası bizi değil onları ilgilendirir. Biz üzerimize düşen sorumluluğu gerçekleştirdik. Savunmak Avrupa'nın işi. Git sen Avrupa Birliği sağda solda birbiriyle FCAS projesinde birazdan geleceğiz. Birbirini yiyeceğine Almanya ile Fransa gitsinler bu tesisi korusunlar. Değil mi? Yani bizim elimizden hiçbir şey gelmez. Akabinde kıymetli dostlar, hep birlikte bir Milli Savunma Bakanlığımızın bugünkü Suriye'ye yönelik önemli açıklamaları vardı. Suriye'de bileceğiniz üzere terör örgütü YPG, PKK halen sorumluluklarını yerine getirmedi. Sözde işte terörist Mazlum Abdi anlaşma imzalamıştı Ahmet Şara'yla. Fakat anlaşmanın şartlarını yerine getirmediler. Kendilerini feshetmediler. Bu duruma da son olarak Milli Savunma Bakanlığı aynen şöyle bir cevap vermiş. Bugün sabah saatlerinde Milli Savunma Bakanlığı kaynakları diyordu ki Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini koruyan, bölücü unsurlara geçit vermeyen merkezi bir yönetim modeliyle istikrara kavuşacağına inanmaktadır. Suriye hükümeti ülkedeki her türlü etnik ve mezhepsel gruba eşit mesafede yaklaşma niyetiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Suriye'nin istikrarı Türkiye'nin güvenliğiyle doğrudan bağlantılıdır ve bu doğrultuda atılan her adım bölgede barışa katkı sağlamaktadır. 13 Ağustos 2025 tarihinde Suriye ile imzalanan Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası çerçevesinde Suriye Silahlı Kuvvetleri'nin kapasitesini artırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri devam etmektedir. Bu kapsamda Suriye'nin talepleri doğrultusunda kurulması planlanan eğitim merkezleri ile ilgili olarak Türkiye gereken katkıyı sağlayacaktır. Türkiye, Suriye hükümetinin kendi birlik ve bütünlüğünü korumak için alacağı her türlü tedbire destek verecektir diye MSB kaynakları açıklamalarını sonlandırmıştı. Bu arada şunu da belirteyim, bileceğiniz üzere terör örgütü YPG PKK'ya bir süre verilmişti. O süre doldu merak edenleriniz için. Yani bundan sonraki süreçte artık el bombasının pimi çekildi. Her an bir şeyler patlayabilir. Her an bir harekata da hazırlıklı olun anlamına geliyor aslında bu söylemlerimiz. Türkiye açık bir şekilde Suriye askerlerini eğiteceğiz, Suriye ordusuna ekipman desteği sağlayacağız diyordu. Bugünkü açıklamayla birlikte halen devam etmektedir. Süreçte eksik neyse Türkiye bunu giderecektir denilmekteydi. Hemen devamında yine konudan konuya atlıyor gibi oldu ama bugün gündem yoğun gerçekten. Kıymetli dostlar, alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Gönlümüzü bir hoş edecek habere gidiyoruz. Her gün bin bir türlü sıkıntıyla bir türlü havada göremediğimiz, sürekli yere çakılır pozisyonda gördüğümüz ABD'nin sözde F-35'leri var ya. İşte bu kez yere çakılan F-35'lerden bir tanesi geçmiş zamanda Türkiye için üretilen F-35'lerden
bir tanesi çıktı. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-35A Ocak ayında hatırlanacağı üzere Alaska'da düşmüştü. Düşen uçağın aslında Türkiye'nin sipariş ettiği 180016 kuyruk numaralı F-35 olduğu anlaşıldı. Türkiye'nin F-35 programından 2019'da S-400 nedeniyle çıkarılması sonrası bu uçak üretim hattındayken Amerikan Hava Kuvvetleri'ne devredilmişti. Kazanın nedeninin iniş takımlarında buzlanma ve hidrolik sıvısı sorunu olduğu anlaşılmıştı. Zaten ben bu haberi gördüğüm içimden dedim. Ya dedim bizim millet dedim nasıl ah ettiyse dedim. Adamlar dedim iki yakayı bir araya getiremedi. Ya Trump bile toparlayamadı. Trump zaten karşı ama inatla halen bir şekilde F-35'i bir doğru yola sokar mıyız, düzeltebilir miyiz diye uğraşıyorlar. Olmayacak. Çünkü niye? Bizim ahımızı aldınız. Bizim paramızı gasp ettiniz. Bir de öyle de bir durum var. Yani bu para kimin parası? Sizin paranız, benim param. Türk halkının parasını gasp ettiniz. Sonuçlarına da katlanın. Keyifle izliyoruz. Yani benim diyeceklerim bu kadar. Yine yorumlarda görüşlerinizi belirtin ama son olarak da kıymetli dostlar hep birlikte hani dedim ya Avrupa FCAS projesinde birbirini yemeyle meşgul diye. Kıymetli dostlar FCAS projesindeki sıkıntılar, dertler giderek artmaya devam ediyor. Bir yandan da İspanya'nın Kaan olan ilgisine bağlayacağım son olarak mevzuyu. Peki FCAS projesinde neler oluyor? Detaylar şu an sizlerle. Avrupa'nın en iddialı savunma girişimlerinden birisi olan Fransa, Almanya, İspanya ortaklığındaki FCAS projesindeki yönetim krizi gittikçe derinleşiyor. Almanya Savunma Bakanlığı'na son olarak sunulan bir belgede Fransız savunma sanayisinin projede tek başına liderlik talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Bu durum projenin geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırırken ortaklar arasında siyasi ve endüstriyel gerilimi de tırmandırıyor. FCAS yaklaşık 100 milyar euro maliyetle Avrupa'nın 6. nesil savaş uçağı geliştirme çabalarının merkezinde yer almaktaydı. Macron diyormuş ki bir savaş uçağı yapacaksak Fransa bunu kendisi yapacak. Almanya ortaklı, İspanya ortaklı biz istemiyoruz ama size satarız. Veyahut da işte küçük küçük parçaları öyle kritik olmayan parçaları sizler de ürettiririz diyormuş. Yılların Almanya'sı kabul eder mi bunu? İspanya zaten göreceksiniz tak 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 kapıyı çalacak. Baştan dedim ya bu proje doğuştan ölü doğdu. Anladınız mı yani? Bu yüzden İspanya Türkiye'nin kapısını çalacak. Bir seçeneği neydi mesela FCAS'tan sonra? Eurofighter'dı. Eurofighter'la 5. nesil uçak eksini nasıl kapatacak İspanya? FCAS projesi tamamıyla toprağa gömülsün, bitsin gitsin veyahut da müzeye koysunlar. İspanyollar bundan sonraki süreçte görün bakın FCAS projesi ne kadar kötüye giderse en son masayı dağıtacaklar, sinirlenip atacaklar. En son İspanya diyecek ki yok. Aynı Hürjet'te olduğu gibi Kaan'da bir ortaklık yapalım diyecek. Ve İspanyolların Kaan'la buluşması sonrasında dünyada Kaan pazarı giderek artacak. Çünkü İspanyol hava kuvvetleri dediğimiz şey öyle dünyada hani boş beleş hava kuvvetlerinden değildir. Belli bir saygınlığı vardır. Ve bu adamlar Türkiye'nin milli muharip uçağına aynı Endonezya gibi güvenip proje ortaklığına dahi girerse görün bakın asıl şenlik o zaman başlar diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.